Fotoğraf çekimlerinde makinenin enstantane değerini yükselterek hareketi dondurabilir ya da düşük enstantane ile uzun pozlama yaparak hareketin devamlılığını fotoğrafa aktarabilir ve nesnenin bulanık görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Bu fotoğraflarda olduğu gibi mimari iç mekan ya da dış mekan görsellerinizde de hareket bulanıklığı efektini insanlar, hayvanlar veya araçlar üzerinde kullanabilirsiniz. Bunun için Photoshop'ta ilk önce hareket efekti vermek istediğimiz nesneyi seçelim. Buradan hızlı seçim aracını kullanalım. Yakınlaşıp uzaklaşmak için alt tuşu ve fare tekerleğini kullanıyorum. Alt ve sağ tıkla seçim fırçasını büyütüp küçültebilirsiniz. Alt tuşuna basıp tıklayarak seçimden istediğiniz yerleri çıkarabilirsiniz. Seçimimizi Ctrl+J ile kopyalayarak arka plandan ayırıp ayrı bir layer haline getirelim. Ve layer'ı şimdilik kapatalım. Ana görselimiz seçiliyken nesnemizin olduğu katmana Ctrl tuşuna basarak tıklayalım. Düzenle menüsü altından dolguyu seçerek içeriğe uygun olarak dolduralım. Burada program rastgele arka plana göre bir dolgu yapacak. Bu dolgunun ne kadar doğru olduğunun bir önemi yok. Amaç bu kısmın boş kalmamasını sağlamak. Ctrl+D ile seçimden çıkalım. Burada gördüğümüz kenarları düzeltmemiz gerekiyor. Bunun için nokta düzeltme fırçası aracını kullanalım. Şimdi arka planla ilgili işimiz tamam. Nesnemizin bulunduğu katmanı tekrar açalım ve sağ tıklayarak buradan akıllı nesne haline getirelim. Bu işlemi eklediğimiz filtreyi sonradan işlemleri geri almadan değiştirebilmek için yapıyoruz. Daha sonra filtre menüsü altındaki bulanıklaştırdan hareket bulanıklığını seçelim. Buradan efektin ön izlemesini görebilirsiniz. Hareket etkisini arttırmak için buradan uzaklığı arttıralım. Hareketin doğrultusuna göre buradaki açıyı ayarlayalım ve tamam diyelim. Buraya çift tıklayarak sonradan da bu ayarları değiştirebilirsiniz. Eğer görselinize nesneyi dışarıdan ekliyorsanız işiniz daha kolay olacaktır. Akıllı nesne olarak gelen katmana direkt olarak efekti uygulayabilirsiniz.